Selamlar, kanalıma hoş geldiniz yeniden. Şu sıralar düşündüğüm bir soru var, sizinle paylaşmak isterim. İnsanlık olarak ya da topluluk olarak tarihin, evrimin çöplüğüne karışmamak için neler yapmamız gerekir? Bu soru beni meşgul ediyordu bir süredir ve son zamanlarda bir arkadaşımın önerisiyle uzun bir yolculuğa çıktığımda bu vesileyle okuduğum bu kitap Türker Kılıç'ın Yeni Bilim, Bağlantısallık, Yeni Kültür, Yaşamdaşlık kitabı bana bu konuda çok ilham oldu aslında, bu konuyu düşünmem üzerine. Evet, aslında bunu sorup duruyordum kendime. Şu ana kadar bir sürü topluluk tarihe karıştı veya bir sürü tür aslında tarihe karıştı. Ve bizim de bu çöplükte kendimize yer bulmamız an meselesi aslında, dünyanın gittiği yere bakarsanız. Bunun önüne geçmek için ne yapmamız gerekiyor gibi sorular soruyordum kendime. Biliyorsunuz ekolojik ekonomi üzerine tez yazıyorum, doktora tezimi yazıyorum ve sistem düşüncesi kullanıyorum yoğun olarak. Ben de bu arkadaşıma çalıştığım konuları bahsetmiştim kısaca. O da bu kitaptan bahsetmiş. Türker Hoca'nın çalışmalarını aslında okuduğu kadarıyla benim sistem düşüncesini anlatımıma benzetmişti. Ve ben de bunu görmek istedim, gerçekten nedir bu? Çünkü bildiğim kadarıyla Türker Kılıç bir beyin cerrahi profesörü. Çok merak içinde bunu aldım ve gerçekten o 5 saatlik bir yolculukta bitirebileceğiniz bir kitap. Kesinlikle öneririm. Bu kitap üzerinden birazcık gitmek istiyorum. Ve bu dönem doktoramın son yılı. O yüzden sistem düşünmesi üzerine çokça videolar paylaşacağım. Umarım ilginizi çeker. Bu ilk videoda da bu kitap üzerinden konuşacak çok şey var çünkü. Gitmek istiyorum. Evet, diyor ki başlıkta bağlantısallık, yaşamdaşlık büyük harflerle. Yeni bilim, bağlantısallık, yeni kültür, yaşamdaşlık. Yani şunu öne sürüyor, başlıktan anlayabilirsiniz. Bir bilim var, yeni bir bilim doğuyor, bağlantısallık ve yeni bir kültür doğuyor, yaşamdaşlık. Buradan aslında kitaba dair çok büyük bir öngörü elde edebiliyorsunuz. Ben de sistem düşüncesi araçlarını kullanırken aslında 90'larda daha popüler olan bir konu. Bunu ekolojik ekonomi derslerinde de bahsetmiştim. Ama benim umudum bu konuya asla sönmedi. Çünkü katılımcılık, demokrasi gibi değerlerin hala yaşayacağına inanıyorum ve insanların bağlantısallığının, insanların sistemik bir şekilde, bir sistem gibi bir bütün halinde dönüşmesini ve kendilerine yeni bir dünya inşa etmesine dair umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. O yüzden bu araçların asla molasının geçtiğini düşünmeyerek bu konuları çalışıyordum zaten. Ama bu kitabı okumak benim için kesinlikle çok daha umut verdi. Çünkü bu konuları düşünen çok farklı alanlardan insanlar varmış. Gerçekten umut doldum. Ve kitabın güzel bir yanı da çeşitli bölümlerden oluşuyor ve bu bölümlerde mesela birinci bölüm daha düzgün bir şekilde tezine sunduğu, hocanın anlatmak istediği şeyi aslında anlattığı, Spinoza'dan Mevlana'ya değişik felsefecileri ve bilim tarihi, bilim felsefesi üzerine derin yorumları olan bir tez aslında bu. Ve bu bağlantısallığı bir yeni bilim olarak bağlantısallığı açıklıyor ve yaşamdaşlık, bu bilimden doğan bir kültür nasıl olur? Buna yaşamdaşlık diyor ve bunu açıklıyor. Tabii Covid salgınına da bağlıyor. Çünkü sanırım o sıralarda yazılmış bir kitap ve Covid salgının aslında bu tür düşüncelere kapı açan bir yerden bakıyor, Covid salgını ve hepimizin evlere kapanmasına. Benim sevdiğim kısım bir yandan da ikinci bölüm oldu. Birinci bölümde işte bu tezini anlatıyor. 89 sayfa kadar. İkinci bölümde ise bu konuda yayımlanmış yazı ve söyleşilerini bir araya getirmiş. Böylelikle aslında benzer cümleleri veya çoğunlukla aynı cümleleri, çünkü çok etkileyici tezini anlattığı cümleler. Bu cümleleri ve paragrafları aslında birkaç kez okuma fırsatı buluyorsunuz ve zihninize işliyor. Bu yönünü çok sevdim kitabın. Normalde tekrar aynı şeyi okumayı o kadar sevmem ama bu yönü gerçekten sevdim. Çünkü oturup sindirmeniz gereken şeyler. Bazen ilk okuduğunuzda çok sağduyunuza hitap ediyor. Evet, çok mantıklı diyorsunuz ama birkaç kez okuduğunuzda kesinlikle daha fazla yer ediniyor. Ve evet, bir kültür inşa etmemiz lazım. Çünkü kültürel yozlaşmadan bahsediyoruz şu anda. Herkes bundan bahsediyor.
Neden bundan bahsediyoruz? Demek ki bir kültürle ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Peki bu kültür neye dayanacak? Dine mi dayanacak? Bilime mi dayanacak? Teknolojiye mi dayanacak? Bunları düşünüyoruz. Çünkü insanlar kültürsüz yaşayamaz. Bir kültür üretimi insanlığın aslında merkezindeki bir değerdir. Ve insanın aslında evrimin çöplüğüne girip yok olmaması için bence bir kültür inşa etmesi gerekiyor. Ama bu kültür neye dayanacak? Neye dayanarak bir kültür inşa edeceğiz? Bununla ilgili de düşünüyordum ve bence bilimin yeri bu hiç olmadığı kadar önemli. Aklın ve bilimin yeri hiç olmadığı kadar önemli ama nasıl bir akıl? Sadece zihnimizde olan bir akıl değil, bedenle de düşünülen bir akıl. Yani burada tamamen dini, spiritüelliği ayırmak da değil. Ama bilimin daha merkezde olduğu ve aslında her şeyi açıklayabilmek için bireyden ve deneyden yola çıkan aslında bir akıldan bahsediyorum. Ve bu tür fikirleri de paylaşan bir beyin cerrahının böyle bir böyle bir metniyle karşılaşmak gerçekten çok hoşuma gitti. Bir alt başlığı da kitabın Beyin Nedir'den Yaşam Nedir'e bir bilim serüveni. Gerçekten bir bilim serüveni bu. Ya okurken çok fazla düşünceler katıyor size. Kesinlikle okumanızı önereceğim bir kitap. Sistemle ilgili de zaten daha derin incelemeler yaptığımızda da bu kavramlara geri döneceğimi düşünüyorum. Şimdi ilk birkaç alıntı yapmış ilk sayfada. Girişin ardında gelen sayfada. Einstein'dan bir alıntı. İnsanlık evren dediğimiz bütünün zaman ve uzay ile sınırlanmış bir parçasıdır. Kendi düşünce ve duygularını sanki bütünün geri kalanından ayrışmış gibi yaşar. Bu bilincinin ona oynadığı bir çeşit optik illüzyondur. Gerçekten de güzel bir alıntı. Aslında kendi düşünce ve duygularımız bazen o kadar içinde yok oluyoruz ki belki günümüzde içinde bulunduğumuz bunca olanağın içinde, yani o teknoloji bizi birbirimize bağlıyor. Evet, bağlantısallık çok fazla gibi görünüyor ama bir yandan da bireycilik çok yüksek. Yani kendi düşüncemizde kaybolup gidiyoruz. Bazen bir bakmışsın sanki o acıyı sadece sen yaşamışsın, o tecrübeyi sadece sen yaşamışsın. Bazen şunu da hissediyorum, bir tecrübeyi anlatmaktan bile acizim. Bunu hissediyorum. Sanki hiç anlaşılmayacakmış gibi geliyor. Bazen anlatıyorsun çünkü birkaç anlatma deneyimin oluyor ve hiç dinlenmediğini hissediyorsun. Bu tür tecrübeler tabii insanları birbirinden uzaklaştırıyor. İnsanları kendisinden bile uzaklaştırıyor. Çünkü kendinin bütünden ayrı olduğunu düşünmek aslında seni diğerlerinden uzaklaştırmakla kalmıyor. Seni senden uzaklaştırıyor. Burasını fark ettiğinde aslında bütüne ulaşmanın, kendinle bağlantı kurmanın yollarını arıyorsun. Benim yolculuğum da biraz buydu. Sonra zihnin fenomenolojisinden bir alıntı gördüm ve gerçekten çok hoşuma gitti. Benim de en sevdiğim cümle o kitaptan bu. Hegel. Bütün yalnızca kendi gelişim süreciyle tamlığına ulaşan doğal özdür. Evet. Bütün yalnızca kendi gelişim süreciyle tamlığına ulaşan doğal özdür. Gerçekten çok motto gibi bir cümle. Şunu diyor aslında, hepimiz bütünüz demeye geliyor özetle. Çok radikal bir cümle. Evet. Bu cümleyle girişi yapıyor ve bazı yerlerin altını çizdiğim yerleri sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten heyecan doluyum ve bence bir videoya da sığacak bir şey değil bu anlatmak istediğim şeyler. Şimdi bağlantısal bütünsellik diye bir terim ortaya atıyor Türker Kılıç. Bağlantısal bütünsellik. Evet, bütün kavramına çok önem veriyor ama bunun birbirimizle olan bağlantısallığımız içinde bir bütün oluşturduğunu iddia ettiği bir tanım yapıyor. Ve bu tanımdan sonra tezini yavaşça kuruyor ve gerçekten felsefi yaklaşımı da çok tutarlı buldum. Bu bağlantısal bütünsellik dediği kavramı bilim felsefesi tarihinde bir yere oturtuyor ve bunun bilimsel yöntem aslında değiştirdiğini iddia ediyor. Ve bu bir soruyu bize yöneltiyor. Yeni bilim, yeni bir kültür oluşturur mu diyor. Evet, yeni bir kültürden bahsediyor. Yaşamdaşlık adını verdiği ve bu kültürü oluşturup oluşturmayacağını sorguluyor. Bilim felsefesi dedik. Gerçekten bilim felsefesine dair
Çizdiği tablo da benim çok hoşuma gitti. Çünkü felsefe okudum ben ve bilim felsefesi üzerine çok okuma yaptım. Ama buradaki yaklaşım gerçekten bilim felsefesine yeni başlayacaksanız önerebileceğim bir şey. Özellikle 32. sayfada insanlığın belirsizlikle mücadelesinden bahsediyor ve bilim felsefesini aslında o şekilde bir okuma getiriyor bilim felsefesine. 10 tane adım söylüyor. İnsanlığın belirsizlikle mücadelesinde işte geçtiği çeşitli adımlar, yollar ve insanlar aslında birinci adımdan 10. adıma neleri keşfetti ki bizim bilime olan yaklaşımımız değişti. Gerçekten çok anlamlı. Bunu okumak istiyorum. Adımları ve her adımı da tabii detaylandırmış. Burada detaylarına girmem ama bu 10 adımı okumak istiyorum. İnsanlar belirsizlikle savaşırken insanlık tarihi boyunca hangi adımları gördü? Birinci adım, doğanın belirsizliğinin dogmalar ve doğaüstü inanç sistemlerine bağlanması. Evet, halen de aslında günümüz toplumlarında görebiliyoruz maalesef. Bazen regres oluyor insanlar sanki, öyle de geliyor bana. Yani bu kadar bilim gelişti ama şu anda baktığınızda hala çok cahilce yorumların, çok cahilce bir garip de böyle spiritüel yaklaşımların, ben tamamen spiritüelliğe karşı falan değilim, çok da ilgiliyim aslında, kesinlikle öyle bir şey yok ama öyle cahilce ve temelsiz yaklaşımların türediğini görüyorsunuz ki o yüzden işte diyorum bilim gerçekten sanki günümüzde tutunmamız gereken yer kesinlikle o. Spiritüelliği de açıklarken bilim. Çünkü ortak bir dil geliştirmek için gerçekten bağlanabileceğimiz bir yer. Herkes kendi spiritüelliğinde kayboluyor. Aslında egoizmi besleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Dogmalar ve doğaüstü inanç sistemleri hala var aslında. Çünkü kimse derine inmek de istemiyor günümüzde. Günümüzde astrolojiyle açıklıyorlar vesaire, işte spiritüellikle açıklıyorlar. Evet, bunlar da gerçek, bunlarda da bir öz var. Ben bunu inkar etmiyorum, kendim de çok ilgiliyim. Ama şundan dolayı yöneliyorsak biz onlara, yani daha derine inmek istemiyorum diye yöneliyorsak, tabii o niyet ölçüsünde gerçeklik elde ediyoruz ve o niyet ölçüsünde bir kültür oluşturuyoruz. Bence günümüzde bu bizi kurtarmayacak. Bu birinci adım bu. Tabii kendisi çok detaylı incelemiş bunu. Ben şu anda oradaki argümanları söylemiyorum ama bu birinci adımın aslında bizim bunca yıllık bilimsel gelişmelerden sonra bu adıma geri dönmemiz biraz üzücü. O yüzden bir yorum yapmak istedim. İkinci adım bilim diyor. Düşüncenin sebep-sonuç ilişkisine dayandırılması. Evet. Sebep-sonuç ilişkisine dayandırılıyor düşünce. Ama her şeyde sebep-sonuç ilişkisiyle açıklanamaz. Üçüncü adım olasılığa geçiyoruz. Evet, olasılık var üçüncü adımda. İnsanların belirsizlikle mücadelesinde kullandığı perspektiflerin üçüncüsü. Tarihsel olarak sıralamış ama dediğim gibi her zaman bir önceki adıma dönebilmemiz veya oradan referans almamız mümkün. Bir sonraki dördüncü adım çift yarık deneyi. Olasılığın deneyciye göre değişmesi. Bunu bilirsiniz bilim tarihiyle ilgiliyseniz. Deneyciye göre olasılıklar da aslında değişiyor. Çok ufuk açıcı bir deney. Beşinci adım deterministik sistemlerin kaotik sonuçlar doğurabileceği. Otopoiesis kavramından çokça bahsetmiş ve bunu görmek beni çok mutlu etti. Çünkü otopoiesis kavramı ile ilgili bir yazım vardır benim de. Nietzsche'nin felsefesiyle ilişkilendirdiğim. O da blogumda, linkini koyabilirim aşağıya. Gerçekten de otopoiesis kavramına bu kadar alan açması beni çok düşündürdü. Tabii bu deterministik sistemlerin kaotik sonuçlar doğurabileceği, yani deterministik ne, belli sebep-sonuç ilişkileriyle şekillenen sistemler ama onlar da kaotik sonuç doğurabiliyor. Bu tabii kendisi otopoiesisi tanımlamıyor ama ilerleyen adımlarda karşımıza çıkacak öz yaratım, yani otopoiesisin aslında bir yani ön koşulunu yaratıyor. Yedinci adım bağlantısal bütünsellik, yani Bayesian sistemler. 8. adım otopoiesis, öz yaratım, yani sistemlerin kendi kendini yaratabilmesi. 9. adım yaşam iç içe var olan kodlamalar bütünüdür. 10. adım yine motto gibi bir şey. Bilgi bulunduğu bedenden bağımsızdır. Bir daha okumak istiyorum. Bilgi bulunduğu bedenden bağımsızdır. Ve gidip kesinlikle bu kitaba dönüp tek tek bakmanızı isterim. Çünkü okurken o kadar keyif veriyor ki bütün bunlarla ilgili.
Çünkü aslında bunların sadece kendilerini bilmek bile bir şey. Yani bu bilim ve tarihi açısından baktığımızda bile bu adımlar hakkında fikir sahibi olmak çok güzel. Ama bir teze yaklaşırken, yani bu bağlantısallığın yeni bir bilim yaklaşımı ve daha da önemlisi yaşamsallığın, yani bu yeni bilim yaklaşımından bir kültür doğabileceği fikri bence çok daha güzel. Ve benim fikrime göre mesela bu yaşamsallık, yani benim sistem teorisinin terimleriyle konuşursam, bu sistemin bütün unsurlarının birbiriyle ilişkiselliği aslında demokrasi anlayışımızı da geliştirebilecek bir potansiyeli var. O yüzden hepimizin buna tutunması gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlık tarihinde bir tıkanıklıkta olduğumuzu düşünüyorum. Bütün sesler susturuluyor. Gelişim, sanki bu kadar geliştik ama bir yerde bir tıkanma var. Sadece teknolojik gelişmeler, tekelleşme, demokrasinin zayıflaşması, bütün bunları görüyoruz ve sanki insanlığın bir itkiye ihtiyacı var ve buralarda olduğunu hissediyorum. O yüzden bunları yine bir tez halinde birleştirilmesi bana çok iyi geldi. Evet, şunu söylüyor. Bu bölümde anlatmak istediğim, diyor, yaşam dediğimiz en büyük ortak zihin kümesinin yapı taşının enformasyon olduğu ve enformasyonun işlenme biçiminin, yani kodlamasının, yaşamın o varoluş ağını oluşturan parçaların bağlantısallık niteliği olduğudur. Evet, bu da çok etkiledi beni. Şimdi evet, bu yaşamsallıkla ilgili yine bir tane alıntıdan bahsetmek istiyorum. Alıntıyı okumak istiyorum. Beyin nasıl nöronal bağlantıların şekillenmesiyle düşünce üretiyorsa, bu hepimizin bildiği bir şey, yaşam da onu oluşturan bağlantısızlık ögelerinin şekillenmesiyle yaşantılar üretir. Beyin için düşünceler neyse yaşam için yaşantılar odur. Beyin için yaratıcılık neyse yaşam için ise evrim benzerdir. Yani şu cümle çok etkiledi beni. Beyin için düşünceler neyse yaşam için yaşantılar odur. Evet, şöyle deriz ya, işte olumlu düşün, hani beynin ağlarını yeniden yarat, böylelikle güzel şeyler olsun. Veya bir alışkanlık kazanmak istediğimizde buna göre şekillendirmeye çalışırız beynimizi. Yeni nöral ağlar oluşturmaya çalışırız. Ve beyin için bu düşünceler neyse yaşam için de yaşantılar olur. Aslında bedenimizle de yapacağımız bir felsefe bu. Gerçekten o da çok etkiledi beni. Yani yaşantılar, doğru yaşantılar. O yüzden beden üzerine benim sürekli vurgu yapmamın nedeni bu. Yani bir embodied learning'e çok büyük vurgu yapıyorum. Yani bedensel öğrenme. Bence bizi kurtaracak şeyler hep burada saklı. Ve yine bilim kurgusal bir yere değiniyor bir yerden sonra. Şimdi yapay zeka insanın yerine geçecek mi vesaire gibi sorgulara değinirken diyor ki yapay zeka yaşam formları insan zekasını artırabilir ama geçmesi zor olacaktır vesaire, bu tür argümanlara değinirken işte insanın yerini alabilir mi alamaz mı vesaire, hep böyle korkunç bilim kurgu yaklaşımları vardır ya, bizim yerimizi alacaklar, işimizi alacaklar, tamam kısa vadede bazı işleri alabilirler ama insanlığın yerini alacaklar gibi bir kıyamet yaklaşımı var. Ama çok ilginç bir yerden yaklaşıyor. Ben başka bir yerde hiç duymamıştım bu tür bir yaklaşımı. Esas problemimiz, diyor, insanüstü yapay zeka yaratma başarısına erişeceğimiz değil. Beni düşündüren kısım, buna ulaşmaya çalışırken elde edeceğimiz yarım başarılar. Yani bu insan ve AI ortaklığında kurulan yeni uygarlığın yaşam ağı içinde kendisine yer bulamaması. O zaman ne olur? AI ve insan ortaklığı yaşam ağı içinde kendine yer bulamazsa olacak şey aslında evrimin çöplüğüne atılmamızdır. Unutmamak gerekir ki yaşam insanlık zihninden daha yetkin bir bilgi işleme sistemidir. Yarım kalmış evrimsel başarısızlıkların mezarlığı da epey büyüktür. Evet, bu tür bir yaklaşımı hiç duymamıştım gerçekten. Yani aslında başarısız olma ve insanlığın kendi eliyle ürettiği bu teknolojinin yaşamsallık ağında yer bulamaması. O yüzden aslında zihnimiz gelişirken her zaman bedenden de bir gelişim olması gerekir. Bütün vurgum aslında benim
Transform Akademi'yi kurarken ki bütün vurgularımı burada bulmak gerçekten çok etkiledi beni. Spinoza felsefesine elbette ki dönüyor. Çünkü bu çok önemli. Spinoza'nın felsefesi ve Spinoza felsefesine yine derin bir incelemesini görüyoruz ama beni etkileyen şey, çünkü Kartezyen bir felsefe değil Spinoza'nın felsefesi. İşte bağlantısallığı, öz yaratımı olan bu tür kavramları anlayabileceğimiz bir felsefe. Kendisinin içerisinde bağlantısallık olmasa da, öz yaratım olmasa da beni etkileyen bir yerde Mevlana'yla da birleştirip Spinoza'nın felsefesini anlatması. Bu konuya girmek için apayrı bir video gerekir. O yüzden bunları geçiyorum. Ama bazı kendi tezini kurarken ortaya attığı bazı varsayımları Spinoza'nın etikasından da alıyor ve çok güzel bir şey ortaya çıkarıyor. Şimdi Covid salgınından bahsettik. Bu Covid salgınını bir kavşak olarak görüyor. Bu kavşakta sahip olma kültüründen aslında yaşamdaşlık kültürüne bizim geçişimizi sağladığını söylüyor. Düşündüğümde aslında yalan da değil. Çünkü Covid sırasında hani hepimiz birazcık ölümle yüz yüze geldik. Sonuçta bir pandemi gördük. Elbette ki günümüzün perspektifinden baktığımızda işte herkes diyor ki boşuna evleri kapandık. Yani bu kadar ölümcül bir virüs değildi. Sadece zaten yaşlıları etkiledi. Ama neticede bir pandemiydi ve insanlık olarak elimizin kolumuzun bağlandığı bir yerden geçtik ve yaşam üzerine çok sorular sordu bence insanlar. Herkes radikal değişimlere gitti. Ben mesela pandemi zamanında koşmaya başladım. Ve böyle bir sürü koşucu tanıdığım aslında pandemi zamanında başladı ve hayatlarının da merkezine oturdu. Ben o zamana kadar koşmamıştım ama şu an hayatımın merkezinde neredeyse koşu. Gerçekten de insanın kısa süreler içinde değişebileceğine tanık oldum. Ve sahip olduğum her şey aslında beni terk etti. Ve bu sahip olduğum her şey beni terk ederken ben kimim sorusunu soruyorsun. Ben sahip olduklarım değilim. Aslında yaşam tecrübeleriyim. Ve koşu aslında bunun çok güzel bir metaforu. Çünkü sen koşup giderken bir patikada aslında sadece elde ettiğin şey oradaki izlenimlerin, orada gördüğün bir ağaç, orada yüzüne vuran bir rüzgar, başka da hiçbir şey yok. Ve yaşamdaşlık kültürüne geçişte aslında iyi yanından bakıyor Covid pandemisine. Evet, bu da hoştu. Ve eğer bu kitabı dediğim gibi bilim felsefesiyle ilgileniyorsanız mutlaka öneririm. Özellikle şu 131 ve 132. sayfadaki tablolar gerçekten güzel. Ve bilimde esasın değişimini özetliyor ilk tabloda. Bilimde esas yapı taşlarıydı. Newton, Descartes ve Bacon'ın kurduğu modern bilim, Batı bilimi. Burada yapı taşlarından bağlantısallığa, epigenetik, nörozihin gibi kavramlar bu bağlantısallık temelinde oluşturulan yeni bilimin yapı taşları. Bir taraftan eski bilimde, Newton biliminde determinizm var. Determinizmden olasılığa gidiyoruz. Diyalektik düşünceden bağlantısal bütünlük düşüncesine, Kartezyen düşüncesinden ağsal düşünceye, yani benim sistem düşüncesi perspektifinden bakarsam evet, sistem düşüncesinin kendisi diyebilirim. Mental ve zihin modelleri üzerinden insanları anlamaya, termodinamiğin ikinci yasasından kendini yaratma, yani otopoiesis yasasına, bilimsel gözlemlerin nesnel ve gözlemleyenden bağımsız olması fikrinden bilimsel gözlemlerin gözlemleyene ve bilgi edinme sürecine de bağlı olduğu bir bilim türüne doğru akış. Bu tabloyu da böyle özetleyebilirim ama çok daha geniş bir tablo. Buraya dönüp bakabilirsiniz. Ve en önemlisi şöyle bir tablo, hukukta Kopernik devrimi. Bu gerçekten bana çok orijinal geldi. Çünkü ne dedik? Bu bilimdeki bu değişim aslında yeni bir kültür oluşturabilir. Ve bu yaşamsallık aslında bir şeylere sahip olmaktan öte yaşam tecrübelerinin birikimi, yani insanın, kültürün yaşam tecrübelerinin birikimi olduğunu söylüyor. Bu yaklaşıma bakarsak da aslında hukuk sistemimizin de aslında biraz dönüşmesi lazım.
İnsan için yaşam hukukundan yaşam için insan hukukuna geçiş. Yani insan mülk sahibi olarak düşünülür modern hukukta. Ama yaşamın bir parçası olarak düşünsek insanı, hukuk anlayışımız nasıl değişir? Bu tablo benim için çok ilginçti. Çünkü düşünüyorum mesela, ekolojik ekonomiden bahsettik bu kanalda. Ve ekolojik ekonominin en temel kavramlarından birisi benim de üzerinde çalıştığım çevre adaleti kavramı. Ve o da bir adalet, aslında hukukla ilişkili bir şey. Sonuçta adalet kavramını felsefi olarak inceliyoruz ama neticede mahkemelerde görülen ve modern hukukla ilişkili bir şey. Ama hiçbir zaman çevre adaleti kavramına bir nokta konulmuş değil. Şu adil, insanlık doğaya karşı bunu yapmış, bu adil değil gibi bir şey söylenemiyor hiçbir zaman. Hep böyle dolambaçlı yollardan hallettiğimiz bir mesele. Çünkü aslında modern dünyada insan tamamen doğadan soyutmuş gibi yaklaşılıyor. Yani insan sanki doğanın sahibi, o bir mülk edinilebilir. Yani doğa mülk edinilebilir bir şey, bir meta ve insan ona sahip olabilir bir yerden. Ama aslında insan yaşamı bir parçası. Buna böyle bakılmıyor. Ve aslında bu yeni kültür şu açıdan da umut verici. Gerçekten de bu tür bir bakış açısına bizi hazırlayabilecek bir yerde. Bu tür bir dönüştürücü bir bakış açısına. Evet, adalet mülkün temelidir diyor, eski yaklaşım olarak sunuyor. Tabii şu anda hala güncel yaklaşım ama hani bu bağlantısallık fikrinin, bağlantısal bilimin kurduğu yeni düzende kültürümüz aslında şunu söyleyecek: adalet bir bağlantısallık ağı olarak yaşamın temelidir. Gerçekten bu benim için çok önemli. Bence hepimiz için çok önemli. Böylelikle bence adil olana daha çok yaklaşmış da oluyoruz. Çünkü insanların adil dönüşüm vakalarında adalet üzerine yaklaşımlarını inceliyorum ve ben de aslında bu bağlantısallık kavramını çok kullanıyorum. Çünkü insanların zihin haritalarını çıkarıyorum ve herkes için adalet nedir? Bütün paydaşlar için değişik, o alanda değişik çıkarları olan insanlar için adalet nedir gibi sorulara yanıt arıyorum. Ve hepsini bir bağlantısallık halinde düşünmezsek adil olanı zaten asla uygulayamayacağımız sonucuna vardım şu anda. Yani adalet mülkün temelidir gibi bir yerden çözülebilecek sorunların çok ilerisine geçti insanlık. O yüzden bu kültür bize aslında geride kalıyor. Bu kültür bize yetmiyor artık. Bizim günümüzdeki teknolojik gelişimlerle ve dünya ile ilgili bildiğimiz şeyleri bir kenara itip o eski kültüre tutunabilme gibi bir lüksümüz yok aslında. O yüzden belki de kültürel yozlaşma dediğimiz şey o yüzden var belki de. Belki de inadına belli şeylere tutunmaya çalışıyoruz. İnsanlık çok ilerledi ama teknolojik olarak, ama belki eski kültürlere tutunmak istediğimiz için belki bu kadar sorun var. Kim bilebilir. Ve Transform Akademiya için en önemli bulduğum nokta da şu oldu. Bir akademiden bahsediyor. Tabii yaşamdaşlık kültürü oldu, bağlantısallık bilimi, tamam. Bu akademiyi de dönüştürecek haliyle. Bu kavramları çok geliştiriyor yazar kitapta. Ve şöyle söylüyor: yaşamdaş bilim insanı ve akademisinin özellikleri şunlar olabilir. Ben bunu defterime yazdım. Yani özellikle bu Transform Akademiya üzerine düşüncelerimi yazdım defterime. 1 diyor, dönüştürmek değil, dönüşmeyi göstermek. 2, yaşam sevincinin bilmek ve anlamaktan doğacağını bilmek ve yaşamak. Evet, ya altıma imzamı atabilirim. Yaşamdaş bilim insanı ve akademisi. Akademinin içinde bulunduğu krizler, kültürün içinde bulunduğu krizler, yozlaşma. Hala umut var. Çünkü yeni bir kültürün aslında doğması için bir kriz anları aslında bunlar. Ve bu iki maddeye de altına imzamı atarım ve hayatım boyunca da bunlar için çalışacağımı burada size söylüyorum. Tabii elimden geleni, hepimiz elimizden geleni yaparsak bence bu dönüştürmek değil, dönüşmeyi göstermeyi başarabiliriz. Bunun için herkesin değişik bir fikri olabilir. Benim bulduğum fikir şu anda, tabii bu da değişebilir. Bedensel yaklaşımlarla, aslında bedensel öğrenmeyle birlikte ve katılımcı öğrenmeyle birlikte dünyaya bakmak
benim için yaklaşım bu. Çünkü orada yaşam sevincini de içine katabiliyorsun. Çünkü bedeninle anlıyorsun. Sadece zihninle değil. Olması gereken de bu bence. Ve evet, bu kitap hakkında konuşsam saatlerce daha konuşabilirim. Özellikle Spinoza ile ilgili bölümleri. Belki onu daha sonra birlikte bakabiliriz. Bu kitabı okuyanlarınız varsa yorumlarınızı çok merak ediyorum. Veya okumak için motive olduysanız, sizi motive edebildiysem ne mutlu bana. Çünkü bana çok şey öğreten bir kitaptı. Bundan sonra da dediğim gibi ilerleyen haftalarda sistem düşüncesi üzerine bolca video gelecek. Çünkü doktoramın son yılı ve sürekli sistem düşüncesi üzerine düşünüyorum. Ve bu yaklaşımları da size aktarmak isterim. Özellikle bu yeni kültür yaşamsallığın kurulmasında bir katkımız olabilirse ne kadar mutlu bana. Ve bence hepimizin sırtından yükselecek bir yeni kültürün doğacağına inanıyorum ben. Evet, videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer bu tür içerikler ilgini çekiyorsa abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutma ve videoya beğendiysen de beğenmeyi unutma. Gelecek haftalarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.